Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç gün tazeliğini kaybetmeyen elmalı kurabiye tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak soyup rendelediğim elmaları kavurarak başlıyorum. Elmalar suyunu salıp çektikten sonra yarım çay bardağı kadar şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Şekeri ve tarçını ekledikten sonra tekrardan bir sulanma olacak. O sulanmanın da tamamen sonu gelinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Yaptığınız kurabiyelerinizin kıyır kıyır olmasını, birkaç gün tazeliğini korumasını istiyorsanız bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Yaptığınız kurabiyenin birkaç gün boyunca tazeliğini korumasını ve kıyır kıyır kalmasını istiyorsanız kullandığınız tereyağın su miktarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kullandığınız tereyağı olur veya margarin olur. Eğer su miktarı yüksekse yine yaptığınız kurabiyeleriniz bir gün içerisinde yumuşama yapabiliyor. Yağ oranı yüksek olan tereyağını ve margarini kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer margarin kullanacaksanız mutlaka bir öncesinden eritin. Soğuduktan sonra zaten suyu dibe çöküyor. O şekilde kolay bir şekilde ayrıştırabilirsiniz. Elmalar suyunu çekti. Tam da bu aşamada 1 çay bardağı kadar ceviz ekliyorum. Elmaların son kalan suyunu da bu şekilde cevizi karıştırdığınız zaman tamamen ceviz çekiyor. Tamamen soğuduktan sonra iç harcını kullanıyorum. İç harcını hazırladım, kenara koydum. Hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için yaklaşık oda ısısında yumuşamış olan 200 gram kadar tereyağını yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 bardak pudra şekeri ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekliyorum. 1 yemek kaşığı sirke ekledim. Malzemeleri ilk etapta kaşık yardımı ile karıştırıyorum. İsterseniz bu aşamada spatula da kullanabilirsiniz. O an elimin altında kaşık olduğu için hızlı bir şekilde kaşıkla hazırladım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde azar azar un ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru yoğunlaşmaya başladıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle toparlamaya devam ediyorum. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmamaya dikkat edin. Unu yedirdikten sonra tekrar un eklemesi yapıyorum. Ben bu tarif için toplamda 3 bardak artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Un azar azar ekleyerek hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamuru ne çok sert olacak ne çok yumuşak olacak. Kulak memesi kıvamında olması yeterli olacaktır. Masaya aldım. Şöyle bir toparladıktan sonra silindir şekline getiriyorum. Hamur kartı ile ortadan ikiye böldükten sonra göz kararı olacak şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Daha sonra küçük küçük bezeler elde ediyorum.
Bu arada isterseniz dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca birçok kurabiye tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Pastane elmalı kurabiyesi tarifi de kanalımda mevcuttur. Dilerseniz o tarifimi de güvenle deneyebilirsiniz. Bezelerimi küçük küçük ayarladım. Tezgahıma çok az un serpiyorum. Bir merdane yardımıyla bu şekilde düzeltiyorum. Dilerseniz elinizle de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz farklı şekiller varsa o şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım iç malzemesinden yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar koyup çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bu tarz kurabiye tarifleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta fırını mutlaka önceden ısıtmanız gerekiyor. Fırını ısıtmadığınız takdirde yaptığınız kurabiyeleriniz yayılır ve dağılır. Elmalı kurabiyelerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Eğer hemen tüketmeyecekseniz üzerine pudra şekeri serpmeyin. Pudra şekeri bekleyince ister istemez biraz yumuşama yapabiliyor. Eğer birkaç gün muhafaza etmek istiyorsanız üzerine pudra şekeri serpmenizi önermiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.